Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından aramıza katılan tüm izleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Yeni gelen misafirlerimiz de iyi ki geldiniz diyorum. Şimdi kahvelerinizi hazırlayın, enerjilerinizi alın ve falınızın gizemli yolculuğuna birlikte çıkalım. Hepiniz sefalar getirdiniz diyorum efendim. Ve fincanıma başlıyorum. Figürler gayet olumlu ve güzel arkadaşlar. Evet, şimdi ben öncelikli olarak fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Oldukça güzel. Sıkıntılar kenara toplanmış. Bembeyaz bir şahin figürü var burada. Bir kuş. Cesaret, güç, hızlı haberler ve hedefe emin adımlarla ilerlemeyi simgeliyor. Sanki üzerinizdeki sıkıntılar bir kenara bırakılmış. Artık önünüz açılmaya başlamış. Çünkü Şahin'in hemen devamında ise çok geniş, temiz, açık bir yol var arkadaşlar. Bu yol engellerin kalkacağına, beklediğiniz bir haberin ve fırsatın sizi yeni bir başlangıca götüreceğini işaret ediyor. İş, eğitim, taşınma ya da seyahat gibi konularda hayırlı gelişmeler yaşanacak olabilir. Kısacası bir karanlıktan çok aydınlığa çıkan bir dönemi gösteriyor burası. Yolunuz açık, kısmetiniz ferah duruyor. Sabırlı kaldığınız takdirde önünüze çıkacak fırsatları en güzel şekilde değerlendireceğiniz bir süreç bu. Evet, yani çok güzel figürler belirmiş arkadaşlar. Bakın şu yoldan bahsediyorum bu arada. Sanki burada şaha kalkmış bir at dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Ön ayakları havada. Arka ayakları yere sağlam basıyor. Cesareti, gücü, kararlı bir başlangıcı anlatıyor. Bakın Şahin'le açıldık ve şahlanmış bir atla devam ediyoruz. Üstelik bu at yani önündeki beyaz açık yola doğru şahlanmış gidiyor. Yani önünüzde hayırlı bir yol açılmış ve bu yolda hızlı bir ilerleyiş görünüyor. Atın hemen arkasında ise çok net arkadaşlar bir U harfi var burada. Kişinin isminin, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Bazılarınız için de bu harf gelecek güzel bir haberle bağlantılı olabilir. Şimdi at, şahlanmış at artık yolun sonuna gelmiş. Sanki beklediği an gelmiş ve birazdan bu açık aydınlık yola doğru hareket edecek. Bu da beklediğiniz bir işin, kararın ya da haberin artık harekete geçeceğini işaret ediyor arkadaşlar. Çünkü bütün bunlar fincanın ağız kısmına yakın. Bu da gelişmelerin çok uzak bir zaman değil, yakın dönemi işaret ettiğini gösteriyor. Kısmetli, hareketli ve güzel bir sürece adım atıyorsunuz diyebilirim ben burada. Fincanın ağız kısmında dikkatimi bir çeken bir figür daha oluştu şu anda. Bir harf bu. Şurada bakın bir G harfini sanki andırıyor. Büyük bir G harfi görüyorum ben burada. Köklü ve etkisi uzun sürecek gelişmeleri simgeliyor G harfi. Bu yüzden
Bu harfi büyük çekici bir mesaj taşıyor arkadaşlar bu harf. İsmi ya da soyadı G ile başlayan bir kişi, ismin içinde ya da soyadında olur. Bazılarınız için ise bir şehir, bir kurum ya da önemli bir konunun baş harfi olarak anlam kazanır. Fincanın dip kısmında bu kadar net görülmesi bu kişi ya da konunun hayatında önemli bir yer tutacağını ve gelişmelerin sağlam bir zeminine oturacağını düşünüyorum ben. Özellikle fincandaki açık yol, şahlanmış at ve bu G harfi ile bir araya getirdiğimde önünüzde açılan hayırlı bir yoldan G harfiyle bağlantılı bir haberin, görüşmenin ya da karşılaşmanın etkili olabileceğini hissediyorum. Yani fincan güçlü ve olumlu enerjiler arkadaşlar taşıyor şu anda. Başladığım yere geri dönmek istiyorum. Sanki burada bir iş makinesi var arkadaşlar. Ucunda da bir çengel ve başında da bir kişi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir makine bu. Sanki şu çengele bir şeyler asılıyor, tartılıyor ve bir yandan bir yere aktarma yapan büyük bir makine bu. Kancası var, ne bileyim, yük kaldırıyor ya da taşıyor. İş hayatını, üretimi, emeği ve sorumluluk almayı çağrıştırdı bana. Onu yöneten bir kişi var başında bu makineyi. Bu da işleri kontrol eden, karar veren ya da size destek olacak otorite konumundaki birini simgeliyor. Makinenin bulunduğu alanın sonunda yeni bir yol görünüyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bir yol bu. Yani emeklerin boşa gitmeyeceğini, tamamlanan bir işin ardından yeni bir sürecin başlayacağıdır bu arkadaşlar. Şimdi burada göz figürleri de var arkadaşlar. Bakın bir tane burada var. Bir tane şurada var. Bu göz figürlerine bence dikkat edin derim size. Üzerinizde dikkatle duran, sizi takip eden ya da gelişmeleri yakından izleyen kişileridir işaret ediyor bu göz. Bunun yanında burada dedik U harfi çok net bir şekilde belirmiş. Bu harf ile alakalı olabilir, bağlantılı olabilir. Bu aracın sanki bu makinenin üretim yaptığı veya tartma işlemi gerçekleştirdiği hissi var bende. Bu da emeklerin karşılığının ölçüleceği, bir değerlendirme sürecinin yaşanacağı ve sonunda hak edilen sonucun alınacağını işaret ediyor. Özellikle iş, kariyer, resmi işlemler veya maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler ön plana çıkıyor burada. Sabırla yürütülen bir işin hayırla sonuç verebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi yolun ayrıldığı bir nokta var burada. Açık alan. Yolun başında bir süliyet var arkadaşlar. Bakın şurada ok işareti var. Aşağı dip kısma doğru ve yol ikiye ayrılıyor. Ama bu yol kapalı. Burası ise açık. Şimdi bu yolun dip kısmında bakın şurada arkadaşlar kanatlarını açmış büyük bir kuşun desteğiyle kanadının üzerinde, bu kuşun kanadının üzerinde bir süliyet var burada. Yola doğru ilerliyor. Bu görüntü bana ilahi destek,
güzel bir haber ya da hayırlı bir başlangıç çağrıştırdı. Adeta görünmeyen bir güç sizi doğru yöne yönlendiriyor gibi çıkmış burada. Çünkü çok güzel bir buket ve kalp belirmiş bakın bunun yanında, görüyor musunuz? Yani sevindirici haberleri, kutlamaları, mutluluğu, takdiri ve kısmeti simgeliyor. Bazılarınız için bir hediye, bir davet ya da yüzünüzü güldürecek özel bir gelişme. Şimdi çiçeğin üzerinde beliren N harfi ise ismi, soyadı ya da önemli bir yerin başlangıcını çağrıştırdı arkadaşlar bana. Bir N harfi görüyorum aynı zamanda şurada üst kısımda. Yani şöyle söyleyeyim. Kırgınlıkların sona ermesi, gelişmelerin habercisi diyebilirim. Duygusal anlamda güzel gelişmelerin habercisi bu. Ya da yeni bir tanışma, mevcut bir ilişkinin güçlenmesi, olumlu enerji taşıyor. Kalbin çiçeğin altında çıkması, bu da mutluluğun sevindirici bir haber veya güzel bir sürprizle birlikte geleceğini gösteriyor. Hem aşk hem de mutluluk açısından oldukça aydınlık ve hayırlı bu görüntü arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde geniş bembeyaz bir otoban gösteriyor arkadaşlar. Yani çok net. Burada dediğim gibi sadece açık, ferah ve engelsiz görünüyor. Bu da önümüzdeki sürecin rahat ilerleyeceğini, tıkanmış gibi görünen konuların artık çözüme kavuşacağına işaret ediyor. Yolun hemen yanında ise bir şurada arkadaşlar bir piramidi andırıyor. Bakın. Gördünüz mü? Bir şekil bu. Sağlam temelleri, sabrı ve adım adım yükselmeyi simgeliyor. Emek verdiğiniz bir konuda kalıcı bir başarıyı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi piramidin hemen baş kısmına geldiğimde burada bir C, kocaman bir C harfi dikkatimi çekti. Bu da bu harf ismi, soyadı ya da önemli bir yere bağlantılı olabilir. Bembeyaz bir süliyet var. Asıl şimdi şuraya takıldım ben. Şurada arkadaşlar resmen bir bardaş kurmuş ayaklarını. Sakin bir şekilde bekliyor. Bu görüntü sabırla doğru zamanı kollayan, acele etmeyen ama sonunda istediğine kavuşacak birini hissettirdi bana. Aynı zamanda bir de F harfi burada belirmiş. Bu da yine bir kişi veya yer adında önemli bir gelişmeyle bağlantılı olabilir. Özellikle bakın C, Ç, F harfleri bu falda dikkat çeken işaretlerden biri olarak öne çıktı. Açık yollar, güçlü figürler ve aydınlık silüetler önümüzde hayırlı gelişmelerin olduğunu söylüyor. Sabırla beklediğiniz konularda adım adım ilerleyecek ve güzel sonuçlar almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Fincanımızın geneli oldukça güzel bu arada.
Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, evet, fincanımızın yorumladıktan sonra şimdi tabağımıza geçtik. Ancak tabağımız içi gerçekten çok aydınlık ve ferah. Haneye girecek güzel haberleri, huzuru ve bereketi simgeliyor. Etrafında bazı harfler ve şekiller de belirmiş. Bunlar bir grubun, bir topluluğun içerisindeki kişileri de simgeliyor. Ama hepsini tek tek saymayacağım bu harflerin size. Çünkü bir kalabalık, yani normal bu kadar kişinin olması. Önemli bir detay varsa inceledikten sonra size söyleyeceğim o harfi. Varsa tabii ki. Şimdi burada benim başka dikkatimi çekti. Belirgin, topuzu olan bir kadın. Bu figür bana bilgili, yol gösteren, tecrübeli ve koruyucu bir kişiyi çağrıştırdı. Çünkü hemen önünde oturan bir küçük çocuk var sanki burada. Sanki ona bir şeyler öğretiyor ya da yol gösteriyor gibi. Eğitim, öğrenme, nasihat alma veya aile içinde yaşanacak güzel bir gelişmeye işaret ediyor. Çocuğu olanlar için evlatlarının eğitiminde sevindirici haberler diyoruz. Bazılarınız içinse bu çocuk yeni başlayacak bir işin ya da yeni bir başlangıcın simgesi. Topuzlu kadın figürü de bu süreçte size destek olacak, tecrübesiyle yol gösterecek bir kişiyi temsil ediyor. Tabağın enerjisi güzel, aydınlık, huzurlu, hayırlı. Hanenize güzel gelişmelerin ve sevindirici haberlerin gelmesi çok yakın arkadaşlar. Şimdi burada sanki birbiriyle savaşan iki kişi görüyorum ben. Bakın, görüyor musunuz? Birbiriyle bacakları açık, birbiriyle savaşan iki kişi var. Bu fincanın kenar kısmında ama hanenin içine doğru da çıkmış. Tabağın kenar kısmı ama hanenin içine doğru da çıkmış. Sanki burada kavgadan ziyade bir anlaşmazlık, fikir ayrılığı ya da rekabeti simgeliyor. Aile içinde veya sosyal çevrede yaşanabilecek bir görüş ayrılığını işaret ediyor. Ancak figürlerin tabağın kenar kısmına doğru çıkması bu durumun hanenizin merkezine yerleşmeyeceğini, zamanla etkisini kaybedeceğini gösteriyor. Onun için çok da dikkat etmeyin diyorum size. Evet, şimdi buraya gelelim. Yine hanenin içinde şurada oldukça uzun boylu bir söyleyet var. Bakın şurada uzun boylu bir söyleyet ve onun hemen akabinde burada da var. Ancak aralarında bir 3 rakamı var arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Bir 3 rakamı. Çok da belirgin çıkmış. Yani etkili bir kişi ya da hayatınızda önemli bir yere sahip olacak bir gelişmeyi temsil ediyor bu kişi. Diğer ise yakın olması, yani iki kişi arasında gerçekleşecek bir görüşmeye, buluşmaya ya da ortak bir konuya işaret ediyor. Yani o kişiye yakın gözüküyor. Şimdi burada 3 rakamı 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay gibi bir zamanı gösterebilir. Bazılarınız için ise üçlü bir görüşme, 3 kişiyle ilgili bir konu veya üçüncü bir kişinin etkisini anlatıyor olabilir. Yani bu şekilde alacağız. Aydınlık olmasıyla birlikte bu figürler yaşanacak gelişmelerin olumlu yönde ilerleyeceğini hissediyorum ve beklenen bir buluşma ya da haberin çok da uzak olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle çevirdiğimde bakın, burada yine bir kişi, önünde de bir ocak var. Bakın, ateş ve üzerinde de bir tencere, bir aş. Bu hanenin içine doğru arkadaşlar bu arada. Bu sanki bir aş pişiriyor. Öyle düşünelim. Altında yanan ateşi,
Yalnız buradaki tencere doğrudan haneyi, aileyi ve bereketi simgeliyor arkadaşlar. Ocakta pişen tencere, yani yemek verilen araç olarak görülür. Emek verilen işlerin yavaş yavaş olgunlaşacağını, sabrın karşılığının alınacağını gösteriyor. Aynı zamanda ev içinde bolluk, bereket ve sofranın dolacağı bir dönemi işaret ediyor. Hanenin içine doğru çıkması ise özellikle aileyle ilgili güzel gelişmeleri andırıyor. Ev içinde sevindirici bir haber, misafir ağırlama, kutlama ya da birlikte paylaşılacak güzel anlar gündeme gelebilir. Maddi ve manevi anlamda hanenin enerjisi güçleniyor gibi gözüküyor burada. Sıcak bir yuva, bereketli bir kazanç ve aile içinde yaşanacak hayırlı gelişmelerin habercisi diyorum arkadaşlar. Çok da güzel çıktı bence. Dediğimiz gibi bakın, bir sürü burada harfler, V var. Bakayım şöyle bir saniye, iyi dikkatlice bakayım. S var, L var, Y var, E var. Bakın hemen şurada bir tane, bir kama arkadaşlar bu. Bir kama, yani bu bir bıçak, kama gibi tutulan, böyle elini geçirebileceği bir demiri de var şurada. Ve bakın E harfi, L harfi, yani burası biraz yoğun, kalabalık bir ortam. Çok da net seçilmemekle birlikte güzel, ama aydınlık olduğu için kötü yorumlanacak bir kalabalık değil. Şimdi kamayı özellikle dikkatimi çekti burada. Sarp kısmında bile oldukça yani elini geçireceğin bir, tutabileceğin bir şey. Keskin bir kararın alınacağını, bir konunun netleşeceği ve sizi yoran bir durumun sona ereceğini simgeliyor bu. Uzun zamandır belirsiz kalan bir mesele artık kesin bir sonuca bağlanabilir arkadaşlar. Bu da sözlere ve iletişime dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatır bize. Aceleyle söylenecek kırıcı bir sözden kaçının. Olaylara sakin yaklaşmakta fayda var. Genel olarak fincanın ve tabağın aydınlık enerjisini düşündüğümde bu kama figür olumsuzluktan çok kararlılık, netlik ve gereksiz yüklerden kurtulma diyorum ben. Önünüzde daha açık ve huzurlu bir sürecin başladığını gösteriyor. Çünkü şuramız aydınlık. O kamayı da çok dikkate almıyorum ben açıkçası. Falımızın dediğim gibi sonu. Genel enerji oldukça aydınlık. Yollar açık. Kısmetleriniz güzel görünüyor. Beklediğiniz haberler, gönül konuları ve hanenizle ilgili hayırlı gelişmelerin zamanı yaklaşmış. Dilerim tüm güzellikler en doğru zamanda, en hayırlı şekilde hayatınıza gelsin diyoruz. Bir sonraki falda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her gün burada bir fal bakıyorum. Haberdar olmak istiyorsanız. O zaman bir sonraki falda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler efendim.